Merhaba, ben Melis Güven. Kurtuluş'taki 3+1 evime hoş geldiniz. Burada eşim Gürkan'la birlikte oturuyoruz. 2 tane kedimiz var. Yaklaşık buraya taşınalı 3 ay oldu. Şu an salondayız. Burası yüksek tavanlı klasik bir pangaltı evi. Bu görmüş olduğunuz lambader gövdesi pirinç ve ceviz sanırım diğer tarafları. Yani aslında tam böyle küçükken ailemle yaşadığım evi hatırlattığı için böyle şeyler seçmeye çalışıyorum eve. İşte pirinç, ahşap, taş, yani hepsini böyle karıştırmayı çok seviyorum. Arkamda Zara Home'un bir mermer sehpasını göreceksiniz. Bu köşeyi çok seviyorum. Genelde camı açıp burada işte kitap okumayı, kahve içmeyi vesaire çok sevdiğim bir köşe. Evde göreceksiniz IKEA halılarımız var ama eşim ve ben de daha nasıl diyeyim dokuma şeyleri tercih ediyoruz. O yüzden böyle bir ufak ufak halı toplama gibi bir şeyimiz var. Burada yine bir yastığımız var. O da kilimden yapılan bir yastık. Şu iki tekli koltuklarımız bir arkadaşımın bebek yani yaklaşık bir 25 senelik falan. Onlar kullanmıyorlardı. Ben aşırı küçükken de çok seviyordum onlara gittiğimde. O yüzden aldım. Yani böyle 5-6 senedir bizle bu tekliler. Bu kanepeyi yeni aldık. Aslında yeşil böyle ördek yeşili bir kanepe almayı düşünüyorduk ama ben bu rengi gördükten sonra renge aşık oldum ve böyle bir seçim yaptık salon için beyaz pencerelerle güzel duracağını düşünerek. Duvarları dolu dolu seviyorum. O yüzden duvarlarda tabaklar, işte objeler, rölyefler, heykel bayağı bir iş göreceksiniz. Mesela bu yani benim kuzenim ve dayım heykeltıraş. Ayrıca kuzenimle bir Mon Design adında bir markamız var. Kendi yaptığımız bir ürün. Evin genelinde pirinç detayların ağırlıklı olacağını göreceksiniz. Pirinç seviyoruz kullanmayı. Bu sehpada bir arkadaşım kapısının önüne koymuştu. Ben aldım ve üstüne bu traverten deniyor sanırım bu mermer cinsine. Bunu kestirip böyle bir sehpa yaptım. Böyle evin ışığı şu an çok güzel. Şimdi yemek bölümündeyiz. Yemek masasının olduğu bölümde. Burada yine arkamızda yüksek böyle çift taraflı açılan bir camımız var. Çok seviyorum ben bu camı, burada vakit geçirmeyi. Yemek yapmayı ve yemeği de çok sevdiğimiz için böyle büyük bir masa tercih ettik. Bu masa aslında IKEA'nın Stockholm serisinin masası. Ama masanın üstü çok kullandığımız için bayağı bir çizilmişti ve masayı değiştirmek yerine gidip üstüne mermer böyle tek parça büyük bir şey kestirip yeni bir masa haline getirdik. Biraz önce bahsetmedim ama yani salon kısmında 2 tane aynı hasır avizeyi tercih ettim. Aslında bu mermerin hani şeyini de kırmak için biraz hasır kullanmak istedim. Çünkü daha şık bir şey assaydım salona çok daha klasik bir hal alacaktı.
Evde yeşil görmeyi çok seviyoruz. O yüzden gördüğünüz gibi hani bir sürü çiçek, işte büyük bitkiler var. Burada yine dayımın yapmış olduğu bir büst, işte bu rölyef yine dayımın bir işi. Evde böyle heykel, büst gibi formları görmeyi seviyorum. Salonda yine en sevdiğim mobilyalardan bir tanesi bu IKEA siyah dolap. Yine bütün evdeki mobilyaların kulplarını değiştirdiğimiz gibi bunun da kulplarını değiştirdik. Bu kulpları çok yakın bir arkadaşım hediye etti. Şimdi salondan çalışma odasına doğru geçebiliriz. Burası bizim çalışma odamız. Burada Gürkan ve benim küçüklüğümüzden beri biriktirdiğimiz oyuncaklarımız var. Böyle hepsini biriktirip böyle bir dolapta toplamak istedik. Şöyle gösterebilirim. Burada görmüş olduğunuz dolap da IKEA'nın böyle sürgülü bir dolabı. Ben kitapların kapalı olması taraftarıyım. O sebeple böyle ama camlı ve hani gözüken bir şey tercih ettik. Burada çalışma masamız var. Burası bizim yatak odamız. Bu yatak IKEA. Yüksek olmasını çok beğendim. O yüzden böyle bir tercih yapmıştık. Makrame. Makrameleri ortadakini Urban Outfitters'dan almıştım. İki yanındakini de biz kendimiz yaptık. Bir daha bulamadım ve niye biz yapmayalım dedik. Yapraklar Yargıcı'dan, Yargıcı Home. Perdeleri kadife seçtik çünkü gördüğünüz üzere tek cam olduğu için camlarımız çift cam değil. Kışın çok soğuk oluyor, o yüzden öyle bir çözüm bulduk yatak odası için daha iyi ısınması adına. Yatağın sol tarafındaki mermer sehpa aslında bir önceki evde balkonda duruyordu ama ben hiçbir şeyi atmayı yani ya da vermeyi sevmediğim için yeni bir şey alacağıma yatağın yanına böyle değerlendirmeyi seçtim. Sağ tarafta gördüğünüz şey aslında Çakra'dan aldığım bir çamaşır sepeti. Ben onu komodin olarak kullanmayı tercih ettim. Üstüne bir tane işte pirinç tepsi koyarak. Yine kitap, işte bardak, su bardağı vesaire o tarz şeyler koyuyoruz. Burada görmüş olduğunuz dolap yine benim bayağı küçüklüğümden kalma ceviz bir dolap. O dolabı çok seviyorum. İçinde çantalarım, işte takılarım falan var. Yerde burada yine klasik bir halı var, Yağcı Bedir. Yani bu halıyı küçüklüğümden beri çok seviyorum. Burada bir pirinç ayna var. Buraya yani ben boy aynası hiç bulamadım, bayağı bakındım. Sonra aynacıya gidip kendim böyle bir şey yaptırmayı tercih ettim. Bu eski bir bank, okul bankı. Üstünde de sahibinin adı yazıyor. Şu an mutfaktayız. Mutfakta dolap kapaklarının cam olmasını çok seviyorum çünkü yani demin de söylemiştim, böyle tabak, çanak taşımayı çok seviyorum ve
Hepsini görmek istiyorum. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Hem de aşırı kullanışlı. Ne nerede hemen açmadan bulabiliyorsunuz. Tezgah doğal ahşap. Biraz şey olarak zor temizlik anlamında ama şey olarak yani hissiyat olarak çok güzel. Burada IKEA metal bir dolabımız var. Çok baharat falan sevdiğimiz için ve yemek yapmayı da çok seviyoruz. O yüzden yani bunları sığdırabileceğimiz bir yer yoktu mutfakta. O yüzden böyle bir şeyde kullanmayı tercih ettik. Bu bardakları asittirme aparatı N11'den aldım. Aynı aparatın kağıt havlu için olanı da var. Tuhaf gelebilir ama bu mutfakta en sevdiğim şey çöp. Çöp kutusu daha doğrusu. Çünkü hani böyle ince uzun bir şey bulamıyorsunuz. Muji'den 3 sene önce falan almıştım. Aşırı kullanışlı bir şey. Muji kapandığı için de çok üzgünüm. Ben aslında vitray yaptırmak istedim ama ev sahibimiz izin vermedi. O yüzden Amazon'dan böyle bir sticker sipariş ettik. Burası da tuvalet. Küçük tuvalet gibi duruyor ama aslında banyoda tuvalet yok. İkisi ayrı. Klozetin üstündeki beyaz dolap IKEA. Yani duvarı delmek istemedik. O yüzden bu şeyde çok mantıklı geldi ve böyle bir şey yaptık. Zara Home'dan daha önceki evimde salonda kullandığım aynayı banyoda kullanmayı tercih ettim. Bu camda gördüğünüz etnik parça diğer eski evimizde aslında kapıların üstüne attığımız bir şeydi ama ben hani ilk taşındığımız gün burası böyle açık kalmasın diye cam bunu astım buraya ve burada kaldı. Ben çok seviyorum burada kullanım amacını. Evde uzun bir hol var. Bayağı büyük duvarlar olduğu için bu duvarı böyle fotoğraf duvarı olarak değerlendirmeyi seçtim. Bazı işler de asılı. İşte ailemin, arkadaşlarımın fotoğrafları var. Banyo biz geldiğimiz yani evi tuttuğumuzda bu şekildeydi. Yine ev sahibimiz bayağı zevkli bir insan. Banyoda böyle ahşap renkler hakim. Yerler işte karo, bu duvarlar kalenin beyaz seramiklere. Şu gördüğünüz yeşil seramik kaktüsler IKEA'dan aldık. O diğer yanındaki zürafa Zara Home'dan. Hatta çocuk bölümünden. Yerdeki ahşap Çakra'dan. Onun üstündeki kilim de yine Urban Outfitters'dan. Bir ara bu dolapların kulplarını değiştirmek istiyorum. Şu an giyinme odasındayız. Ben giyinme odasında böyle beyaz bir dolap tercih ettim. Çünkü çok büyük mobilyalarda koyu renkler biraz üstüme geliyor. Yine bu dolabın kulplarını Zara Home'dan almıştım sanırım. O şekilde değiştirdim. Beyaz dolapla uyumlu olabileceğini düşündüğüm için böyle yeşilli, kremli bir perde seçtim. Bayağı seviyorum bu perdeyi. Beyaz dolabın karşısında camlı küçük bir dolap tercih ettik. Yine içinden eşyaları görmek hoşumuza gidiyor. Ayakkabılar burada duruyor, işte valizler burada duruyor. Genelde aslında görmek istemediğimiz ve toplu durmasını istediğimiz her şey burada. Evin girişindeyiz. Aslında burada geniş bir alan var ama aşırı kullanışsız bir alan burası. Çünkü kapımız ters açılıyor. Burada bir ayna var ya, bu annemin yaklaşık bir 35 senelik bir ayna, el yapımı pirinç bir ayna. Üstünde atölyeden yine böyle daire şeklinde işte parçalar kestirdim. Hoş olacağını, değişik olacağını düşündüm. Bu sehpa Yargıcı Home'dan. Altına yine sepet, terlikleri koymak için öyle bir sepet koydum. Buraya ayakkabı dolabı çok kullanışsız olacağını düşündük. Kapatacak, hani bir de bu ebatlarda bir ayakkabı dolabı bulamadık. Ondan sonra böyle bir de yüksek tavan olduğu için böyle bir çözüm bulduk.
Dairenin bu bölümünde benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.